"Üzgünüm ama böyle büyük meblağlarda para çekme işlemini gerçekleştiremeyiz," dedi şube müdürü Selma Gökalp küçümseyici bir tonla, Fatma Yıldız'ın uzattığı para çekme formunu tezgahın karşısına iterken. Sesini daha da alaycı bir tona büründürerek ekledi. "Hele ki bu kadar yüksek meblağlarda hiç veremeyiz." Bu sözler Nur Finans'ın gösterişli şubesinin mermer lobisinde yankılanırken, etraftaki personel sessizce bir çember oluşturmuştu. Genç bir çalışan yanındaki arkadaşına alçak sesle ama duyulacak şekilde fısıldadı. "Hadi oradan, bu kadın bu kadar paraya sahipmiş gibi bile durmuyor ki." Ve ardından küçük bir kahkaha dalgası yayıldı. Ama kimse, karşılarında vakur bir duruşla bekleyen kadının gerçekte kim olduğunu bilmiyordu. Onların para çekmeye bile layık görmedikleri bu kadın, Nur Holding'in CEO'su Fatma Yıldız'dı. Onun için her saniye daha da aşağılayıcı hale gelen bu durum, kurumun kaderini ve oradaki herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecekti. İnsanlar seni adını bile bilmeden, kim olduğunu öğrenmeden yargıladı mı hiç? İşte bu hikaye, yılın en ibretlik adalet örneğini anlatıyor. Eğer herkesin, görünüşüne bakılmaksızın saygı görmesi gerektiğine inanıyorsan, sen de adalet yazarak bu mesajı paylaş. Hikaye şöyle başlıyor. Zarif başörtüsü, sade ve temiz kıyafetleri, kendinden emin duruşuyla bir kadın, banko önünde vakur bir şekilde bekliyordu. Fatma Yıldız'dı bu kadın. Omuzları dik, ifadesi sakin ve kararlıydı. Çevresini saran banka personelinin çoğunun yüzü, ya küçümseyici ya da alenen alaycıydı. Ama içlerinden hiçbiri onu tanımıyordu. 25 yıl önce, aynı bankanın farklı bir şubesinde, başka bir bankonun arkasında duruyordu Fatma. Üzerinde ütülü bir üniforma, göğsünde gişe stajyeri yazan bir yaka kartı vardı. Bugün bulunduğu CEO makamına giden yol tam anlamıyla olağanüstüydü. Fatma Yıldız ne varlıklı bir aileden gelmişti, ne de özel bağlantıları vardı. Sahip olduğu tek şey azmi, zekası, inancı ve sarsılmaz bir çalışma disipliniydi. "Rızkın 10 parçadır. 9'u ticarettedir" hadisinden ilham alarak, helal kazancın ve dürüst ticaretin peşinden koşmuştu her zaman. Nur Finans'ta önce gişe memuru oldu. Ardından kredi danışmanı, şube müdürü, bölge yöneticisi derken her pozisyonda başarıyla görev yaptı. İngiltere'de İslami finans üzerine yüksek lisans yaptı. 3 farklı departmanda rekor büyümeler sağladı. Zor durumdaki şubeleri İslami finans prensipleriyle yeniden canlandırmasıyla tanındı. 5 yıl önce operasyonlardan sorumlu başkan yardımcılığına geldiğinde, birçok kişi onun artık en üst noktaya ulaşamayacağını düşünüyordu. Ama 3 ay önce, şirketin CEO'su emekliye ayrıldığında, yönetim kurulu bir dönüm noktasındaydı. Fatma'nın 20 yıllık kusursuz kariyerine ve başarılarına rağmen, bazı üyeler onun CEO olmaya hazır olmadığına dair şüphelerini dile getirmişti. Ancak bu şüphelerin nedeni yetkinlik değil, başörtülü bir kadının bu kadar büyük bir kurumun yüzü olması karşısında duydukları rahatsızlıktı. Zorlu geçen oylama sonrası, Fatma Yıldız, Nur Holding'in ilk başörtülü kadın CEO'su oldu. Göreve başlama konuşması zarif ama netti. "Her müşterimizin, her çalışanımızın ve hizmet verdiğimiz her toplumun aynı düzeyde saygı ve mükemmeliyeti deneyimlemesini sağlayacağım. İstisnasız." Fatma Yıldız'ın CEO olarak göreve başlama konuşmasında söylediği bu sözler alkış alsa da, kapalı kapılar ardında işler pek de öyle gitmiyordu. Yüzeyde memnuniyet oranları yüksek görünüyordu. Fakat Fatma veri analizlerine daldığında çok rahatsız edici bir tablo ortaya çıkmıştı. Bazı şubelerde, özellikle belirli etnik kökenlere mensup, muhafazakar görünüşlü veya düşük gelirli müşterilere verilen hizmet kalitesi ciddi şekilde düşüktü. Bir önceki yönetim, bu farkı raporlarla örtbas etmişti. Ancak Fatma ikinci el bilgilerle yetinmeyecekti. Gerçeği kendi gözleriyle görmeye kararlıydı. Gizli CEO yöntemi onun için bir reklam numarası değil, müşterilerin yaşadığı saf ve filtresiz deneyimi bizzat yaşamanın tek yoluydu. Kur'an'daki adaleti ayakta tutun emrini içselleştirmiş biri olarak, kurumundaki adaletsizliği ortadan kaldırmak için harekete geçmek zorundaydı. Nur Finans'ın merkez şubesi şehir merkezindeydi ve 15 yıllık kıdemli yönetici Selma Gökalp tarafından yönetiliyordu. Kağıt üstünde Selma'nın performansı etkileyiciydi. Yüksek işlem hacmi, çok sayıda yeni müşteri kazanımı. Ama Fatma, ham verileri incelerken bir şey fark etmişti. Resmi şikayet sayısı az görünse de, bankayı terk eden müşterilerle yapılan çıkış görüşmeleri bambaşka bir hikaye anlatıyordu. Özellikle muhafazakar görünümlü, başörtülü veya düşük gelirli müşteriler, kendilerini istenmeyen ve kaba muameleye maruz kalan bireyler gibi hissettiklerini söylüyor ve sessizce başka bankalara geçiyorlardı. O sabah saat 9:15'te, bir salı günü, Fatma Yıldız merkez şubenin döner kapılarından içeri adım attı. Üzerinde sade bir lacivert kaban,
koyu renkli pantolon ve sade bir başörtüsü vardı. Makyajı neredeyse yoktu. Yüzü doğal, ifadesi sakindi. Omzundaki çantası marka değildi ama temiz ve düzenliydi. Dışarıdan bakan biri için orta sınıf, sıradan bir başörtülü kadın görünümündeydi. Kimse onun bankanın en tepe ismi olduğunu tahmin edemezdi. Bekleme salonundaki koltuklardan birine oturdu. Telefonuna bakar gibi yaptı. Ama aslında bankadaki müşteri karşılama dinamiklerini dikkatle izliyordu. İlk 15 dakikada gördükleri, binlerce anketten daha fazla şey anlatıyordu. Takım elbiseli, seküler görünümlü bir iş insanı kapıya yaklaşır yaklaşmaz. Bir çalışan onu güler yüzle karşıladı. "Günaydın efendim, size nasıl yardımcı olabiliriz?" Adam sırayı beklemeden direkt bir temsilcinin masasına alındı. Ardından yaşlı bir çift geldi. Üzerlerinde mütevazı kıyafetler vardı. Onlara sadece soğuk bir parmak işaretiyle "Numara alın ve oturun" denildi. Ne bir gülümseme ne bir selam vardı. Genç, modern giyimli bir kadın hızlı işlemler bankosuna geldi. Gişe memuru onunla samimi sohbet etti. Hafta sonu planlarını sordu. İşlem 2 dakika içinde tamamlandı. Ardından başörtülü, muhafazakar giyimli bir kadın geldi. Aynı bankoda işlem yapmaya çalıştı. Ama birdenbire ona ek sorular yöneltildi. Birkaç kimlik belgesi istendi. Gişe memuru onu yukarıdan aşağıya süzdü. Basit bir havale işlemi neredeyse 10 dakika sürdü. Fatma bu döngünün aynı şekilde 6 kez daha tekrarlandığını izledi. Sonunda kendisi de işlem yapmak üzere bankoya yaklaştı. Bu sırada bekleme süresi tam 37 dakikayı bulmuştu. Şube çok kalabalık değildi. Ama kendisinden sonra gelen 3 modern giyimli müşteri çoktan işlem görmüştü. Nihayet, Ayla isimli genç gişe memurunun önüne geldi. Genç kadının yüzündeki gülümseme aniden soldu. "Size nasıl yardımcı olabilirim?" dedi. Önceki müşterilere nazaran daha soğuk ve resmi bir tonla. "Para çekmek istiyorum," dedi Fatma Yıldız sakince. Kimliğini ve çekim formunu uzattı. Çekmek istediği tutar 115.000 TL'ydi. Ayla, Fatma Yıldız'ın kimliğine tekrar bakıp yüzüne göz gezdirdi. Ve sonra yine kimliğe döndü. Sanki gerçekten aynı kişi olup olmadığını doğrulamak istercesine. "Bu çok büyük bir miktar," dedi Ayla. Sesi yükseldi. Böylece yanındaki gişe memurunun da dikkatini çekmişti. "Evet, öyle," diye yanıtladı Fatma Yıldız sakin bir şekilde. "Ama hesabımın günlük limitinin çok içinde bir tutar." Ayla cevap vermedi. Bunun yerine bir şeyler fısıldayarak Murat isimli kıdemli gişe memuruna yöneldi. Murat yanına gelerek ona bir bakış attı. Başını salladı ve ardından Ayla'nın arkasına geçip tezgahın üzerine doğru eğilerek Fatma'ya bakmaya başladı. "Bir sorun mu var?" diye sordu yüksek sesle, aslında Ayla'ya değil Fatma Yıldız'a yönelik olarak. Lobideki diğer müşteriler döndü. Bakışlarını onlara çevirdi. Yaşlı bir kadın çantasını daha sıkı tuttu. Fatma tüm bu gözlerin üzerindeki ağır baskısını hissediyor. Herkesin hemen onun yanlış bir şey yapıyor olduğuna karar verdiğini düşünüyordu. Peygamberimizin Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir hadisini hatırladı ve sabrını muhafaza etti. Sakin bir şekilde Fatma Yıldız banka kartını ve kimliğini tezgaha koydu. "Hiçbir sorun yok, sadece hesabımdan para çekiyorum," dedi. Sesindeki kararlılıkla. Murat kimliği aldı ve çok dikkatli bir şekilde inceledi. "Son zamanlarda bu tür hesaplarda garip bir aktivite görüyoruz," dedi. Bu tür ifadesini vurgulayarak. Amacını netleştirip, "Biraz daha dikkatli olmamız gerek." Fatma Yıldız, sesindeki titremeyen sakinlikle sordu. "Bu tür hesaplar derken, ne tür hesaplardan bahsediyorsunuz?" Murat soruyu görmezden geldi. "Ayla, lütfen hesap geçmişini çıkarabilir misin? Hangi tür işlem kalıplarıyla karşı karşıyayız? Görelim." Ayla klavyesine hızla dokundu. O sırada bir başka çalışan, Rıdvan ismi etiketinde yazılı olan bir adam yanlarına yaklaştı ve Murat'a fısıldayarak bir şeyler söyledi. Sesini tam olarak gizlememişti. "Muhtemelen o para aklama ya da çek bozdurma dolandırıcılıklarından biri," dedi nefret dolu bir şekilde Fatma Yıldız'ı süzerek. Fatma Yıldız'ı gözden geçirirken suratında alaycı bir gülümseme vardı. "Bize paranın gerçekten size ait olduğunu doğrulamanız gerek," dedi tatlı bir şekilde ama alaycı. "Anlıyorsunuz değil mi? Sizin güvenliğiniz için bu gerekli." Bu küçümseme hesaplanmış ve kasıtlıydı. Ama Fatma Yıldız, dik duruşunu koruyarak, sesinde hiçbir titreme olmadan cevap verdi. "Güvenlik ihtiyacını anlıyorum. Kimlik ve banka kartımı sağladım. Ben bu bankanın müşterisiyim ve uzun yıllardır buradayım. Şimdi işlemi tamamlamak istiyorum. Lütfen." O anda Rıdvan,
Selma Gökalp'i çağırdı, şube müdürünü. Selma, bankanın lobisinde hiç sorgulanmamış biri gibi özgüvenle yürüyerek ilerledi. Yüzünde hem endişe hem de otoriteyi yansıtan alışılmış bir ifade vardı. "Hanımefendi," dedi Selma yaklaşırken, "sanırım para çekme talebinizde bir karışıklık oldu." Sesindeki küçümseme belirgindi. Kendini tanıtmadı, adını sormadı. Sadece hemen Fatma Yıldız'ın otoritesini kabul etmişti. "Bende bir karışıklık yok," diye yanıtladı Fatma Yıldız. "Sadece kendi paramı çekmeye çalışıyorum." Selma'nın gülümsemesi gözlerine ulaşmadı. 115 bin Türk lirası ciddi bir miktar, dedi. "Ne için kullanacağınızı sorabilir miyim?" Bu soru, o sabah büyük miktarlarda para çeken hiçbir modern giyimli müşteriye sorulmamıştı. Aralarındaki çift standart o kadar açıktı ki, sanki üzerinde yazıyla belirtilmiş gibi belirgindi. Havanın gerginliğini o kadar yoğundu ki, bıçakla kesilebilecek gibiydi. Selma Gökalp, Fatma Yıldız'a bakarken, yüzü profesyonel bir endişe maskesiyle kaplanmıştı. Ama bu maskenin altında gizlenemeyen bir aşağılama vardı. Banka lobisindeki gürültü aniden durulmuş gibiydi. Sanki hava olanları beklercesine nefesini tutmuştu. "Fatma Yıldız," dedi Selma, kimliğine bir kez daha göz atarak. Parmakları kimliği öylesine kenarlarından tutuyordu. Sanki ona çok fazla dokunmak istemiyormuş gibi. "Bu miktar sizin gibi birine uygun görünmüyor," diye ekledi. "Bu banka belli bir müşteri sınıfına hizmet verir. Bu yüzden size burada hizmet veremeyiz." İşte orada Selma maskesini düşürmüştü. O birkaç kelimeyle, bunun aslında güvenlik protokolleriyle veya bankacılık düzenlemeleriyle değil, sadece saf ve filtresiz önyargıyla ilgili olduğunu açıkça belli etmişti. Fatma Yıldız, kariyerinde sayısız kez yaşadığı, insanın kendisini küçümsendiği anın aynı sıkışan hissiyatını tekrar hissetti. Birinin seni küçük görmesi, seni bir stereotipe indirgemesi. İşte o anı hep yaşamıştı. Selma'nın arkasındaki personel birbirlerine anlamlı bakışlar fırlattılar. Ayla gözlerini yere indirip, rahatsız bir şekilde düzeltilmesi gerekmeyen depo makbuzlarını karıştırıyordu. Vücut dili rahatsızlık içinde olduğunu açıkça gösteriyordu. Ama suskunluğu onu da suçlu kılıyordu. Murat ve Rıdvan ise alaylarını gizleme gereği bile duymadılar. Rıdvan ellerini ağzına kapatarak gülüşünü zorlukla gizlemeye çalıştı. "Merak ediyorum," dedi Rıdvan. Artık biraz daha güven kazanmış bir şekilde tezgaha yaslanarak. "Son zamanlarda bir para mı buldunuz? Bir tazminat mı belki? Ya da belki miras? Ya da belki de..." Sesini alçaltarak, "Parayı akladınız." Bunun anlamı kafalarındaki tek düşünceyi netleştiriyordu. Başörtülü bir kadının böyle bir paraya sahip olmasının yasallığına dair bir düşünce olamazdı. Bu mutlaka bir şekilde kazanılmış bir şans veya kolay bir kazanç olmalıydı. Çalışma, zeka ve azimle değil, yanlarındaki masada bekleyen iki çocuğuyla işlem yapan bir modern giyimli kadın olanları izlemeye durmuştu. Çocuklarını daha yakın çekerek kulağına bir şeyler fısıldadı. Belki de Fatma Yıldız'ı şüpheli, yerine ait olmayan biri olarak görmeleri gerektiğini öğretiyordu. Fatma Yıldız derin bir nefes aldı. Bu koşullar altında bile olağanüstü bir şekilde sakinliğini korudu. Yüzünde hissettiği öfkenin bir izini bile göstermedi. "Sabredenler, mükafatlarını hesapsız alacaklardır" ayetini hatırladı. "Benimle işlemimi tamamlayabilecek biriyle konuşmak istiyorum. Lütfen," dedi. "Şu an sizin oluşturduğunuz tüm endişeleri geçersiz kılacak biriyle." Her bir kelimesi dikkatle seçilmiş, profesyonel ve mantıklıydı. Onlara öfke veya zorluk çıkaran biri olarak etiketlenmesini engellemek için her şey mükemmel planlanmıştı. Selma'nın gülümsemesi biraz gerildi. Yüzüne kısa bir öfke dalgası vurdu. "Hanımefendi, ben bu şubenin en üst otoritesiyim. Benimle konuşabileceğiniz başka kimse yok." Bir adım daha yaklaşarak, alçak sesle ama herkesin duyacağı şekilde devam etti. "Sokaktaki bankamatikte daha rahat edersiniz," dedi Selma, sıcak ama küçümseyici bir şekilde. "Oralar sizin gibi müşteriler için daha uygun. Belki orada 1000 ya da 2000 Türk lirası alabilirsiniz." Bu reddediş o kadar açık ve o kadar saygısızca yapılmıştı ki, diğer müşterilerden birçoğunun derin bir nefes alışları duyulabildi. Fatma Yıldız ve Selma arasındaki bu alçak gönüllü diyalog, lobideki herkes tarafından duyulmuştu. Banka günlük işlerine devam ediyordu. Para sayma makineleri sessizce arka planda çalışıyordu. Tavanın her köşesine yerleştirilen güvenlik kameraları her şeyi kaydediyordu. Her ifadeyi, her kelimeyi, her mikroagresyonu. Hepsi yüksek çözünürlükle. Fatma Yıldız bu kameralardan birine baktı. Yüzünde belki de bilgiye dair kısa bir iz belirdi. Ama kimse fark etmedi.
Bir kelime daha söylemeden çantasını açtı. Sade deriden yapılmış bir çanta, CEO olarak terfi ettiğinde takım arkadaşlarından hediye edilmişti. Telefonunu çıkarıp aramaya başladı. "Bir dakikanızı alabilir miyim?" dedi. Bankonun biraz daha uzağına adım attı. Fakat herkesin gözleri önündeydi. Telefonu çevirirken Rıdvan ve Murat gülümseyerek ona baktılar. Rıdvan, Murat'a gülmeyi zorla engelleyerek fısıldadı. İlk işlemde ona yardım eden Ayla gözlerini yere indirdi. Ancak vücudundaki rahatsızlık net bir şekilde hissediliyordu. Başka bir müşteri, yaşlıca bir adam, mütevazı kıyafetleriyle o anı izliyordu. Yüzünde bir teslimiyet ifadesi vardı. Bu ona sürpriz olmamıştı. Bu onun için sıradan bir olaydı. Bu sadece salı günüydü. Bu muhafazakar görünümlü olmanın getirdiği banka deneyimiydi. Fatma Yıldız telefonla konuşmaya devam etti. "Evet, hala şehir merkezindeyim. Evet, işlemi reddettiler. Evet, doğru." Fatma Yıldız'ın soğukkanlılığı Selma Gökalp'i rahatsız ediyordu. Onun gibi birinin hizmet alamaması, utanç verici şekilde halka açılması, iki şekilde tepki göstermeliydi. Ya patlayıp öfkeyle uzaklaştırılmalı ya da yenilmiş bir şekilde geri çekilmeliydi. Ama Fatma Yıldız'ın sakin direnişi hiçbiri gibi değildi ve bu durum Selma'yı iyice huzursuz etti. Selma, sesi bir an yükseldi. Profesyonellik maskesi iyice kırıldı. "Hanımefendi, şubenin en üst yetkilisi benim. Benimle konuşabileceğiniz başka kimse yok." Profesyonellik maskesi iyice kırılmaya başlamıştı. "Eğer hemen burayı terk etmezseniz, güvenliği aramak zorunda kalacağım," dedi Selma Gökalp, sesi titreyerek. Fatma Yıldız, Selma'ya hafifçe sırtını dönerek, telefonu hala kulağına dayamıştı. Banka duvarındaki büyük saat, her saniye gergin bekleyişi işaret ederek 10:17'yi gösterdi. Bu zaman, önümüzdeki birkaç saatte birçok işten çıkarma belgesine kaydedilecekti. Selma, Murat'a işaret etti ve Murat güvenlik telefonunu almak için uzandı. Durum her saniye biraz daha tırmanıyordu. Diğer çalışanlar ne yaptıklarını bırakıp olan biteni izlemeye başlamıştı. Bu sırada önemli bir şeyin yaşandığını hissediyorlardı. O an, Fatma Yıldız sırtını tamamen Selma'ya dönüp son sözlerini telefona söyledi. "Ayşe, şehrin merkezindeki şubeye şimdi gelmeni istiyorum." Ayşe ismi, Selma'ya bir fiziksel darbe gibi geldi. Ayşe, bankanın operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısıydı. Fatma onu tanıyordu. Çünkü Fatma onunla yıllardır çalışıyordu. Ayşe'nin doğrudan telefon numarasına sahipti. Selma'nın yüzünde beliren belirsizlik, onun güvenli maskesinin ilk kırılma anıydı. Bu kadın kimdi? Neden şirketin en yüksek yetkililerinden birine doğrudan ulaşabiliyordu? Bu sorular kısa bir an Selma'nın aklında dönüp durdu. Ama sonra tekrar öfke ve kibirle kendini toparladı. Muhtemelen sadece ismini atıyor diye düşündü. Bunlar önemli insanlarla tanıştığını söyleyerek, insanları korkutmaya çalışan türden insanlar. Nur Holding Genel Merkezi hızla harekete geçti. Ayşe demir masasında dik bir şekilde kalktı. Yüzü solmuştu. Çünkü telefondaki sesi tanımıştı ve kimin onu aradığını fark etmişti. Ayşe ve Fatma 10 yıl boyunca birlikte çalışmış, kadın olarak kurumsal finansın zorlu sularında birbirlerine destek olmuşlardı. "Şehir merkezindeki şubeden tüm müşteri şikayetlerini getirin," diye emir verdi asistanına. "Her birini, formal değerlendirmeye girmeyenleri de dahil edin." Asistan tabletini alıp güvenlik kartını takarak hızla ofisten çıktı. Ayşe'nin topuklarının sesleri mermer zemin üzerinde yankı yaparak hızla yürüdü. Şirketin yönetim odasındaki üyeler haftalık raporları inceledikleri sırada güvenlik kameralarından şehrin merkezindeki şubenin görüntüleri ekrana yansıtılınca şok oldular. Enis Koçak, yönetim kurulunun başkanı, bu durumu fark etti ve hemen soru sordu. "Ne oluyor burada?" Güvenlik müdürü onun şaşkınlıkla sorusunu yanıtladı. "Beyefendi, görmeniz gereken bir şey var." Enis Bey'in yüzü soldu ve fark etti ki ekranda kendi CEO'ları olan Fatma Yıldız, kendi çalışanları tarafından aşağılanıyor. "Evet, bu Fatma Yıldız," diye takıldı başka bir yönetim kurulu üyesi. "Evet, doğru," diye onayladı güvenlik müdürü. Ve bu olay sanırım 17 dakika önce başlamış. Ekranda, Fatma Yıldız'ın kendi bankasında aşağılama ve saygısızlığa uğraması canlı olarak izleniyordu. Yönetim kurulu şok içinde sessizce izlerken, kendi CEO'ları olan Fatma Yıldız, kendi bankasında aşağılanıyordu. "Her şeyi kaydedin," diye emir verdi Enis Koçak. Sesinde kontrol edilemeyen bir öfke vardı. "Her saniye, her kelime. Hukuk departmanını hemen buraya getirin." Bankanın lobisinde,
Selma Gökalp bir şeylerin çok ama çok yanlış olduğunu fark etmeye başlamıştı. Yüzündeki güven kaybolmuş, yerine ilk kez belirsizlik almıştı. Fakat ne Selma ne de personeli, güvenlik kameralarının sabah boyunca müşteri muamelelerini kaydettiğini bilmiyordu. Fatma Yıldız'ın ilk elden tanık olduğu ayrımcılığın tartışmasız örneği, tüm verilerle belgelenmişti. Bu bankayı dış tehditlerden korumak için tasarlanmış aynı sistem, şimdi bankanın içindeki tehlikeyi ifşa edecekti. Fatma Yıldız son derece sakin bir şekilde duruyordu. Telefonunu çantasına koydu ve Selma Gökalp'in yüzündeki o farkındalık ışığının yavaşça parladığını izliyordu. Selma Gökalp, kariyerinde yaptığı en büyük hatayı belki de şimdi fark ediyordu. Nur Holding'in yönetim katında büyük bir kaos yaşanıyordu. Normalde sakin olan, tüm şubelerden gelen güvenlik verilerinin izlendiği gözlem odası bir savaş odasına dönüşmüştü. "Her açıdan görüntüleri alalım, hemen," diye emir verdi Ayşe Demir. Sesinde kontrol edilen öfke vardı. Operasyonlardan sorumlu başkan, lacivert takım elbisesi içinde dimdik duruyor. Her zamanki sakin tavrı yerine olağanüstü bir yoğunlukla personelini hızla harekete geçirmeye çalışıyordu. "Ses kaydını alın, yüz tanıma yapın, zaman damgalarını istiyorum." Güvenlik ekibi emirlerini yerine getirmek için hızla bilgisayar başında parmaklarını çalıştırmaya başladı. Çeşitli kamera açılarından görüntüler alınırken, ekranda şehir merkezindeki şubenin lobisinde yaşanan aşağılama anları net bir şekilde görünüyordu. Fatma Yıldız, bankanın CEO'su, kendi kurumunda suçluymuş gibi muamele görüyordu. Bir güvenlik teknisyeni, "Kamera 3'e net ses kaydını aldı," diyerek bildirimde bulundu. 9:15'te şubeye girdiği andan itibaren sürekli kayıt altına alındı. Yönetim odasında Enis Koçak'ın yüzü bembeyaz oldu. Ekranda Fatma Yıldız'ın kendi bankasında aşağılanması, tüm yönetim kurulunun gözleri önündeydi. Bir başka yönetim kurulu üyesi, "Bu bizim CEO'muz," diyerek şok içinde ekrandaki kadına bakıyordu. Selma Gökalp'in küstah tavrını gözler önüne seren bu anlar, bankada sürekli olarak var olduğu düşünülen sistematik ayrımcılığın artık herkes tarafından fark edilmesini sağladı. Hatice Şahin, yönetim kurulu üyelerinden biri, "Bu bizim gösterişli şubemizde oluyor," diyerek soru sormadan anlamını açıkladı. Söyledikleri havada asılı kaldı. Kimse daha fazla açıklama yapmaya gerek duymadı. Soru tamamlanmadan Hatice Şahin'in söyledikleri havada asılı kaldı. Diğer müşteriler de mi bu muameleyi günlük olarak görüyor? Kaç tanesi şikayet bile etmeden sadece işini başka bir yere taşımıştı. "Selma hakkında elimizde ne varsa hemen getirin," diye bağırdı Ayşe Demir asistanına. Tabletini alıp güvenlik kartını takarken hızla hareket ediyordu. İstihdam geçmişi, performans değerlendirmeleri, müşteri şikayetleri, her şey, dedi ve hukuk departmanını arayın, 15 dakika içinde aşağıda buluşmak zorundalar. Hızla asansöre doğru yöneldi. Ayşe tableti üzerinde kaydırarak şube analizlerine göz attı. Şehir merkezindeki şubenin performans verileri ekranda belirdi. İlk bakışta etkileyici görünüyordu. Yeni hesap oluşturma, güçlü kredi onayı sayıları, mükemmel depozit büyümesi. Ancak demografik verileri ayrıştırmak için filtre uyguladığında gerçek tablo netleşti. Veriler şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortada duruyordu. Selma Gökalp'in yönettiği şube, muhafazakar görünümlü başvuruları reddetme oranı en yüksek olan şubeydi. Düşük gelirli Müslüman iş sahiplerine yapılan kredi onayları en düşük seviyedeydi. Ve muhafazakar müşteriler arasında bankanın ortalamasının 3 katı kadar bir müşteri kaybı oranı vardı. Bunu nasıl gözden kaçırdılar? Yoksa bunu görmemek mi tercih edildi? Banka lobisinde gerginlik her geçen saniye artıyordu. Selma genç bir güvenlik görevlisi olan Ahmet'i çağırmıştı. Henüz 25 yaşında, işe yeni başlamış ve morali bozulmuştu. Tam bu tür moral ve etik zorluklara daha önce hiç hazırlanmış değildi. "Bu kadını buradan dışarı çıkartmanızı istiyorum," diye emir verdi Selma. Fatma Yıldız'a bir obje gibi bakıyordu, kişiliğini yok sayarak. Sert bir sesle, "Distürbans yaratıyor ve hizmet verilmemiş birine gitmeyi reddediyor." Ahmet tereddüt etti, duraksadı. Gözleri Selma ile Fatma arasında gidip geldi. Fatma Yıldız'ın sakin duruşu, Selma'nın artan sinirine zıt bir şekilde her açıdan dikkat çekiyordu. "Bana hizmet verilmemesine rağmen buradayım. Çünkü bir müşteriyim ve kendi parama ulaşmak için talepte bulunuyorum," dedi Fatma Yıldız. Sesindeki sakinlik bozulmadan. "Gerekli tüm belgeleri sağladım. Kuralları çiğnemedim." Ahmet adımlarını değiştirerek Selma ve Fatma Yıldız arasında kala kaldı. Eğitiminde soygun protokolleri ve acil durum prosedürleri vardı. Ama burada yaşadığı etik bunalım için hiçbir hazırlık yapılmamıştı. "Hanımefendi, ben bir güvenlik görevlisiyim.
"Size nasıl yardımcı olabilirim?" dedi tereddütle. Selma Gökalp, yüzünün öfke dolu bir şekilde kızardığını hissediyordu. "Bu özel bir işletme ve hizmet vermek istemediğimiz kişilere hizmet vermek zorunda değiliz," dedi. İçeri girerken bu kadar açık bir suçlama yapmak, kanıt olmadan. Ancak gözlemlerinin gerçeği çok net bir şekilde görünüyordu. Eşit hizmetin ve adaletin gerçek inkarıydı bu. Personel Selma'nın arkasında bir duvar oluşturmuştu. Murat kollarını kavuşturmuş, güvenlik kartını ters tutarak ismini gizlemeye çalışıyordu. Rıdvan parmaklarını bir kalemle çevirerek alaycı bir şekilde gülümsüyordu. Ve hatta ilk başta rahatsız olan Ayla, artık tüm olup bitene sessizce katılıyor gibiydi. Alaycı bir gülümsemeyle Rıdvan kalemini parmakları arasında çevirerek, Ayla da artık rahatça Selma'ya destek veriyordu. Daha önce rahatsız görünürken, şimdi tamamen suskun bir şekilde diğerleriyle aynı safta duruyordu. Mesaj netti. Tümü Fatma Yıldız'a karşıydı. İktidar gücü ve kurumsal otorite karşısında tek bir müşteri vardı. Suçlu olan tek şey ise, temel insan onuruna saygı gösterilmesini beklemekti. Diğer müşteriler olan biteni fark etmişti. Bazen kendi işlemlerine odaklanıyormuş gibi yapıyorlardı. Ama gözleri sıkça sahneye kayıyordu. Bazı müşteriler ise açıkça izliyordu. Yüz ifadeleri rahatsızlıktan gelişen dramanın kötüye gitmesine kadar çeşitleniyordu. Orta yaşlı bir adam sırada beklerken durumu izlemeye başladı ve gözle görülür bir güvenle müdahale etti. "Dinleyin hanımefendi, bizlerin burada gerçekten bankacılık yapmamız gerekiyor," dedi sabırsızca elini sallayarak. "Eğer gitmeyecekseniz, bari herkesin işini engellemeyin." Fatma Yıldız gözlerini kapatarak, şirket içindeki yüzlerce toplantıyı hatırladı. Müşteri deneyimi, hep en ön planda tuttuğu, şirketin temeli olan bir kavramdı. Fatma tüm eğitim programlarını desteklemişti. Dahil etme projelerine milyonlarca lira fon ayırmıştı. Ama ne yazık ki tüm bunlar, derinleşmiş önyargılarla yüzleştiğinde değerini yitirmiş gibiydi. Şimdi ne yapacaktı? Argüman yapmaktansa, Fatma Yıldız sakin bir şekilde telefonunu yükseltti ve durumu kaydetmeye devam etti. Personelin yüz ifadelerini, güvenlik görevlisinin rahatsızlık içinde kaldığını, diğer müşterilerin müdahalesini. Tüm bunları net bir şekilde kaydetti. Her saniye, ayrımcılık üzerine kurulu kariyerlerin sonunu hazırlıyordu. Selma Gökalp kaydın farkına vardı ve yüzündeki ifade iyice karardı. Şakaklarındaki damarlar şişerek belirginleşti. Kontrolünü kaybediyordu ve durum hızla elinden çıkıyordu. "Bankada fotoğraf çekmek yasaktır. Bu bizim politikalarımıza aykırı bir başka ihlaldir," dedi. Fatma Yıldız soğukkanlı bir şekilde cevap verdi. Aslında, Nur Finans'ın kendi müşteri hizmetleri politikasına göre, bölüm 4.3 müşterilerin haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde herhangi bir etkileşimi kaydetme hakkına sahip olduğunu söylüyor. Selma'nın gözlerinde bu kadar derin bir bilgiyle karşılaşmak karşısında kısa bir şaşkınlık belirdi. Ama sadece kısa bir an için. Aklında hemen şu sorular oluştu. Bu kadın kim? Neden şirket politikalarını bu kadar detaylı biliyor? Ayşe Demir'in doğrudan numarasına nasıl ulaşabiliyor? Ama bu soruları düşünmektense, Selma Gökalp suratını buruşturarak tüm personele ve güvenlik görevlisine dönüp yüksek sesle şöyle dedi. "İşte tam olarak söylediğim şey bu. Bu insanlar her zaman sistemi kandırmaya çalışıyorlar. Buranın kurallarını bizden iyi bildiklerini düşünüyorlar. Herhangi bir yasal boşluk bulmaya çalışıyorlar." Fatma Yıldız ve Selma Gökalp arasındaki alaycı maskenin tamamen düştüğü an buydu. Artık güvenlik endişeleri veya bankacılık protokolleri yoktu. Sadece gerçekten açık ve gözle görülür bir önyargı vardı. Banka güvenlik sistemi bu olayları kaydederek sonsuza kadar belgelerken, lobideki diğer müşteriler ya ürkek bir şekilde bakıyor ya da görmezden gelmeye çalışıyordu. Birçok personel, Selma'nın davranışlarının giderek daha da rahatsız edici hale gelmesiyle kendi pozisyonlarında rahat edemiyordu. Selma'nın dışarıdan gelen baskısı giderek daha da arttı. Altındaki önyargı ortaya çıkıyordu. Rıdvan daha önceki alaycı tavırlarını gizleyerek artık Selma'ya belirsiz bakışlar atıyordu. Bu durum beklediğinden çok daha ileriye gitmişti. Kendi içindeki bariyerleri aşıyor ve profesyonel bir ortamda asla geçilmemesi gereken sınırları geçiyordu. İlk olarak Fatma Yıldız'a yardımcı olan Ayla oldukça rahatsız olmuştu. Yüzü solmuş, fiziksel olarak hasta görünüyordu. Başlangıçta sıradan bir işlem olarak başlayan bu olayın, şimdi kamusal bir aşağılamaya dönüşmesine tanıklık ediyordu. İşlemi başlatmıştı, prosedüre uymuştu ve yöneticiyi çağırmıştı. Ama bu küçük düşürmeyi kabul etmiyordu. Sadece Murat, Selma'ya desteğini sürdürüyordu. Kollarını kavuşturmuş ve sert duruşuyla kurumsal engellerin bir simgesi gibi duruyordu. Bütün bu yaşananlar,
Fatma Yıldız'ın kariyerinde karşılaştığı o engellerin bir yansımasıydı. Ancak Fatma Yıldız, ortada fırtına gibi dönen bu durumun merkezinde dimdik duruyordu. Onuru yerindeydi. Bir tek kendisi değil, görünüşü nedeniyle reddedilen, saygısızca muamele gören veya hizmet alamayan her müşteri de omuzlarındaydı. Asansör çanı uzaktan hafifçe çaldı. Selma Gökalp başını çevirdi. Dikkatini dağıtan bir şeyler vardı. Havanın basıncı bir fırtına öncesi gibi değişmişti. Ve işte o anda, Nur Finans'ın ana şubesinin büyük kapıları aniden patlayarak açıldı. Kapıların sesi mermer zemine çarptığında yankı yaptı. Herkesin başı döndü. Ayşe Demir odaya girdi. O tüm kurumun başkan yardımcısıydı ve odaya girdiği anda dikkati hemen üzerine çekti. Sadece operasyonlardan sorumlu başkan değil, aynı zamanda şirketin ikinci en yüksek yetkilisiydi. Adımlarını kararlı bir şekilde attı. Sanki biri ya da bir şey yok edilecekmiş gibi bir odaklanmışlıkla. "Bunu hemen durdurun," dedi. Sesi herkesin içine işledi. Bu bir istek değil, bir emirdi. Herkes bir anda dona kaldı. Selma Gökalp'in yüzü öfkeden şaşkınlığa dönüştü. Ayşe Demir'i tanımıştı. Ama 15 yıl boyunca sadece birkaç kez bu şubeyi ziyaret etmişti. Her defasında planlı, resmi bir ajanda ile. Ama bu beklenmedik geliş, gözlerinde gerçek bir korkunun oluşmasına neden oldu. Arkasında solidarite duvarı kurmuş olan personel aniden belirsizleşti. Rıdvan'ın alaycı gülümsemesi silindi. Murat'ın kolları çözülüp yanlarına sarkmaya başladı. Ayla ise neredeyse bayılacak gibiydi. Yüzündeki renk kaybolmuştu. Selma durumu toparlamaya çalışarak saçlarını düzeltti ve öne doğru adım attı. Görünüşte güler yüzlü, eğitimli bir müşteri hizmetleri gülümsemesiyle, "Bayan Demir, ne kadar da beklenmedik bir zevk. Bu kişiyle ilgili bir bilginiz var mı?" dedi. Ayşe Demir ona cevaben, Fatma Yıldız'a doğru elini hareket ettirerek sözünü kesti. "Bu Fatma Yıldız," dedi. Sesindeki ton çok netti. Selma Gökalp, Fatma Yıldız'a ve sonra Ayşe'ye bakarak, kafası karışmış bir şekilde, korku ve belirsizlik arasında gidip geldi. Aklından bir sürü ihtimal geçti. Acaba Ayşe'nin arkadaşı mı? Bir yönetim kurulu üyesinin akrabası mı? Bir banka denetçisi mi? Yoksa bu bankayla ilgilenilen potansiyel zengin bir müşteri mi? Şubedeki diğer müşteriler artık işleriyle ilgilenmeyi bırakmıştı. Bazıları durumu telefonlarıyla kayda alıyordu. Fatma Yıldız'ın yaşadığı tamamlanmamış adalet anını izleyen yaşlı kadın, başını sallayarak, adaletin nihayet yerini bulduğunu hissederek memnuniyetle onayladı. Tam bu sırada güvenlik görevlisi Ahmet, Selma'dan adımını geri atarak, tarihi açıdan yanlış tarafta olduğunu fark etti. Ayşe Demir, Fatma Yıldız'a doğru ilerledi ve tüm tavrı değişti. Selma'ya karşı yönelttiği doğru öfke, yerini derin bir saygıya bıraktı. Sesinde yankılanan bir otoriteyle, bu şiddetli küçümsemeyi yaşayan kadına şöyle seslendi. "Bununla karşılaştığınız için çok üzgünüm. Özellikle burada," dedi. Sesi lobiye yayılarak herkese ulaştı. Sonra personeline dönerek yüz ifadesi bir anda sertleşti. "İşte bu Fatma Yıldız," dedi. Sesi kararlı ve kuvvetli bir şekilde. "Nur Finans'ın CEO'su. Yöneticiniz," diye ekledi. Bu sözler adeta bedeni darbeler gibi her bir çalışanı sarstı. Selma Gökalp geriye doğru sendeleyerek yaşadıklarının farkına varmaya başladı. Rıdvan elini ağzına götürerek dehşet içinde, gözleri büyüdü. Yaptığı şeyin kiminle alay ettiğini ve ne kadar büyük bir hata yaptığını fark etti. Murat'ın yüzü tamamen solmuştu. Adam elma yutkundu. Ayla titreyerek gözlerinden yaşlar gelmeye başladı. 3 ay önce şehrin en prestijli otelinin büyük balo salonunda Fatma Yıldız Nur Holding'in CEO'su olarak kristal avizelerin altında sembolik anahtarını alıyordu. Salon diplomatlar, finans liderleri ve basın mensuplarıyla dolmuştu. Her biri tarihi bir anı izliyordu. Fatma Yıldız, Türkiye'nin en büyük 10 finans kurumundan birini yöneten ilk başörtülü kadın olmuştu. Selma bu töreni bir personel toplantısında canlı yayınla izledi. Dikkatlice alkışlamış, ilerleme ve liderlik hakkında uygun yorumlar yapmıştı. Ve ardından muhtemelen sahada çalışan bir müdür olarak bu önemli kadını tanımamayı tercih etmişti. Fatma Yıldız şubesine girdiğinde, o ve ekibi CEO'larını tanımamışlardı. "Görüntüleri izliyorduk," dedi Ayşe Demir ve tabletini göstererek, "Bugün burada nasıl muamele ettiğinizi gördük. Fatma Yıldız'a nasıl davranıldığını ve diğer müşterilere nasıl davrandığınızı." Tablet ekranı ikiye böldü. Beyaz yakalı bir müşterinin büyük bir çekmeyi güler yüzle ve verimli bir şekilde tamamlandığı, aynı işlemi yapan muhafazakar görünümlü bir müşterinin ise şüpheyle karşılanıp sorgulandığı görüntülerle karşılaştırıldı. Zengin görünen bir müşteri,
Doğrudan ofise yönlendirilirken, yaşlı bir başörtülü kadının temel yardımlar için 40 dakika beklediği görülüyordu. Her etkileşim bu şubede kaydediliyor. Ayşe Demir sesi sıkı bir şekilde titriyordu. Ve bugün tanık olduğumuz şey, ayrımcılığın o kadar belirgin, o kadar çirkin bir örneğiydi ki, sadece şirket politikalarını değil, aynı zamanda federal bankacılık düzenlemelerini de ihlal ediyordu. Selma Gökalp'in profesyonel kimliği hızla çökmeye başlamıştı. Yüzü kızarmıştı. Her şeyin kontrolünü kaybettiği belliydi. Bu bir yanlış anlama diye mırıldandı, saçını düzeltirken. Artık bir güç gösterisi olmaktan çok, kaybolmuş güvenini telafi etmeye çalışıyordu. Büyük miktarlarda nakit çekme ile ilgili ciddi güvenlik endişelerimiz var. Protokoller. Bunları geç diye kesildi Ayşe Demir ve devam etti. Bugün başka müşterilere yaptığınız 3 benzer işlem kaydını inceledik. Diğer müşteriler için uyguladığınız tek protokol, sürekli ayrımcılık olmuştu. Rıdvan adım attı ve gözlerinden yaşlar süzüldü. Önceden gösterdiği güven, şimdi çaresizce kendini savunmaya dönüşmüştü. Selma'nın yolundan gidiyordum diye yalvardı. Biz sıra dışı işlemler konusunda temkinli olmamız gerektiği şekilde eğitildik. Murat farklı bir yaklaşım denedi. Sesi profesyonel bir endişe tonuyla titriyordu. Bu şubeyi hedef alan sahtekarlık planları vardı. Sadece gerekli temkinli adımları atıyorduk. Ayşe Demir yalan söylemekten kaçınmaları gerektiğini belirterek sözünü kesti. Tüm eş-postalarınızı, tüm memolarınızı, bankanın iç iletişimlerini inceleme hakkımız var. O sırada banka lobisinden içeri yönetim kurulunun 3 üyesi girdi. Enis Koçak, Hatice Şahin ve Mehmet Yılmaz. Şirketin en güçlü otoriteleri, yanlarında Fatma Yıldız ile birlikte gelerek bu hesaplaşmayı bizzat izlemeye başladılar. Onların varlığı, zaten felakete dönüşen bir olayı, şubenin tarihinde örneği görülmemiş bir seviyeye taşıdı. Yönetim kurulu üyeleri günlük operasyonlarda sahaya inmeyen kişilerdir. Ancak böyle olağanüstü bir durum gerektiği zaman bizzat gelmeleri beklenir. Lobi bir anda sükunetle dolmuş, herkes suskunlaşmıştı. Müşteriler gözlerini açmış, en yüksek düzeydeki kişiler Fatma Yıldız'ın etrafında bir yarım daire oluşturmuşlardı. Bu, destek gösterilmesi gereken kişilerin, kurumdan en üst düzeyde gelen bir destekle çevrili olduğu fiziksel bir ifadesiydi. Tüm karşılaşma boyunca, Fatma Yıldız memnuniyet veya intikam duygusu taşımadan sessiz kalmış, sadece sistemin hatasını gözlemlemişti. Bu kişisel bir mesele değil, kurumsal bir sorundu. Ve sorumluluğu gereği düzeltmeliydi. Sonunda, sesi sakin ve ölçülü bir şekilde, herkesin dikkatini çeken bir otoriteyle konuşmaya başladı. Selma, Rıdvan, Murat dedi. Her birine sırayla bakarak. Derhal işten çıkarıldınız. Yükseltilmiş ses tonuyla değil, sadece gücünü sadık bir biçimde kullanarak. Bugün sergilediğiniz tutum, bu kurumun değerleriyle ve adil bankacılık uygulamalarının yasal gereklilikleriyle temelden uyumsuzdur. Bu bir görev iyileştirme fırsatı değil, iş akdinizin sonudur. Selma Gökalp'in yüzü karmaşık bir duygu karışımına büründü. Şok, öfke, utanç ve nihayetinde kendi kariyerinin sonlandığını fark etme. Bunu yapamazsınız diye başladı. Ama Fatma Yıldız elini hafifçe kaldırarak onu susturdu. Yapabilirim ve yaptım dedi basitçe. Ahmet, lütfen bu eski çalışanları kişisel eşyalarını toplamaları için arka ofise yönlendirin ve sonra dışarıya çıkartın. Ahmet başını sallayarak yeni bir güvenle düzelmiş bir şekilde cevap verdi. Evet, hanımefendi. Güvenlik Selma, Rıdvan ve Murat'ı kişisel eşyalarını toplamaları için arka ofise yönlendirirken, kalan müşteriler ve personel derin bir sessiz şok içinde kalmıştı. Ne bir alkış vardı, ne de bir kutlama. Sadece sorumluluğun en yüksek seviyede, en etkili şekilde yerine getirildiği anın solgun gözlemleri vardı. Ayla, başlangıçta Fatma Yıldız ile olan etkileşimde rahatsız olmuştu ve şu anda ne olacağını bekleyerek arkasındaki tezgahın arkasında titriyordu. Fatma Yıldız yanına yaklaşıp sessizce ona doğru konuştu. Kelimeleri çoğu müşteri tarafından duyulmasa da, Ayla'nın yüz ifadesi korkudan şaşkınlığa, sonra temkinli bir rahatlamaya dönüşmüştü. Birkaç kez başını sallayarak gözlerinden yaşlar süzüldü. Sonrasında öğrenileceği üzere, Ayla işten çıkarılmak yerine denetimde tutulmuştu. Yanlışlarını kabul etme isteği ve meslektaşlarının davranışına karşı gösterdiği görünür rahatsızlık, hem Fatma Yıldız hem de güvenlik kameraları tarafından fark edilmişti. Ayla, önümüzdeki aylarda bankanın adil hizmet konusunda sesini duyuran en güçlü iç savunucularından biri haline gelecekti. Selma, Rıdvan ve Murat'ın güvenlik görevlileri tarafından dışarıya yönlendirilmesi sırasında, hala lobiye gelen müşteriler, kişisel eşyalarını aceleyle karton kutulara yerleştirirken olan bitenin ağırlığını
her bir kişi hissetmeye başlamıştı. Bu sadece dramatik bir işten çıkarma değildi. Aynı zamanda bu kurumda nelerin kabul edileceği ve nelerin kabul edilmeyeceği konusunda kamusal bir açıklamaydı. Fatma Yıldız, şubenin merkezinde durarak etrafını saran liderlik ekibiyle birlikte tam da müşterilerin şu anda kimlerin yönettiğini ve görüş açısını değiştirecek güce sahip olduğunu fark etmelerini sağladı. Bu dönüşüm tamamlanmıştı. Hizmet alamamaktan, sadece birkaç dakika içinde en yüksek otoriteyi kullanmaya kadar bir yolculuktu. Verilen mesaj oldukça açıktı. Ayrımcılığa Nur Holding'te yer yoktu ve bunu sürdürenlerin geleceği olmayacaktı. Aile etkileşimi başlatmış ve sürecin sonlarına doğru rahatsızlık yaşamıştı. Etrafında duran grupta titriyordu. Gözleri yaşlarla dolmuştu. Fatma Yıldız ona doğru yaklaşıp dikkatlice konuştu. Ayla gözlerinden yaşlar süzüldü. Sesi titrek bir şekilde, "Özür dilerim," diye fısıldadı. "Doğru olmadığını biliyordum. Ama ne yapacağımı bilemedim." Fatma Yıldız özrü reddetmek ya da kolayca affetmek yerine dikkatle dinledi. Fatma Yıldız bu kritik anı değişim için gerçek bir fırsat olarak değerlendirdiğini fark etti. Yanlış bir şeye karşı durmak, otorite figürleri tarafından yapılmış bile olsa geliştirilebilecek en zor becerilerden biridir, dedi. Ama aynı zamanda bu beceri değişimin temeli olabilecek kadar değerli bir şeydir. Fatma Yıldız, Ayla'yı gördü ve sadece pişmanlık değil, aynı zamanda potansiyel de gördü. "Ayla, derhal geçici şube müdürü olarak atanıyorsun." Çalışanlardan gelen şaşkınlık sesi duyuluyordu. Ayla'nın gözleri şaşkın bir şekilde büyüdü. "Ama ben sadece sen olanların yanlış olduğunu fark eden birisin. Durdurmak için gereken araçlar ya da güvenin olmasa bile, bu farkındalık kuruluşumuzu inşa etmemiz için gereken temeldir," dedi Fatma Yıldız ve sözlerini ekledi. Destek alacak, eğitim ve kaynaklar edinmekle birlikte, en önemlisi, şeylerin nasıl yanlış gidebileceğini gözleriyle gören ve bunları doğru hale getirmeye kararlı birinin bakış açısını getireceksin. Bir gün sonra, Fatma Yıldız, Nur Holding logosuyla donatılmış bir podyumun arkasında durarak, bir dizi gazeteci, kameralar ve kayıt cihazlarıyla karşı karşıya duruyordu. Basın toplantısı aceleyle düzenlenmişti. Ama iletilen mesaj oldukça güçlüydü. "Bugün Nur Holding, yeni adil bankacılık inisiyatifimizi duyuruyor," dedi Fatma Yıldız. Profesyonel kıyafeti ve kararlı duruşu, Undercover ziyaretinde giydiği sade kıyafetlere kıyasla bir çelişki oluşturuyordu. Bu kapsamlı program, ayrımcılıkla mücadele için 50 milyon liralık bir yatırımı temsil ediyordu. Topluluklara yönelik faaliyetler ve içsel hesap verebilirlik sistemleri üzerinde bir yatırım. Yönetim kurulu üyeleri sahnede yanında durarak, kurumsal taahhütlerinin kamuya açık bir gösterisi olarak duruyorlardı. Gazetecilerin bilmediği şey, acil yönetim kurulu toplantısının ne kadar tartışmalı geçtiğiydi. Bazı üyeler yatırımın büyüklüğü ve bunun halkla paylaşılması gereken, hatayı içeren kamuya açık bir itiraf olmasını kabul etmekte zorlanmışlardı. Fatma Yıldız, hukuki, finansal ve itibar açısından hareketsizlikten doğan riskleri sunarak bu çekimserleri ikna etti. Ve şimdi, dışarıdan dönüşümü temsil eden bir birlikte duruşla yanlarında duruyorlardı. Bankacılık ayrımcılığı sadece ahlaki olarak yanlış değil, aynı zamanda İslami prensiplere ve temel insanlık değerlerine karşıdır, dedi Fatma Yıldız ve sözleri konferans salonunda yankılandı. Bir Müslüman olarak, hiçbir şekilde insan kardeşlerimiz arasında ayrımcılık yapamayız. Hazreti Muhammed, siyavı, veda hutbesinde Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, beyazın siyah üzerine, siyahın da beyaz üzerinde bir üstünlüğü yoktur buyurmuştur. Bizler de bu prensibi iş hayatımızın her alanında uygulamalıyız. Herkese eşit hizmet veremediğimizde, yetenek gelişmemiş olur. İşletmeler fonlanmaz ve potansiyel gerçekleşmez. Bu sadece bir banka politikası değil, aynı zamanda İslami bir zorunluluktur. Kameralar ön sıralarda oturan farklı bireylerin görüntülerine odaklandı. Bunlar Nur Holding'te ayrımcılığa uğramış eski müşterilerdi ve hikayelerini bu inisiyatifin bir parçası olarak paylaşmayı kabul eden cesur bireyler vardı. Bunlardan biri Mehmet Özdemir'di, başarılı bir girişimci. Başörtülü eşi ve muhafazakar görünümü nedeniyle kredi başvurusu 3 kez reddedilmişti. Oysa iş planı mükemmel ve kredi geçmişi kusursuzdu. Yanında oturan Zehra Karabulut, geliriyle uygun olmasına rağmen premium hizmetlerden uzak tutulmuştu. Ve İsmail Topal, iş yeri hesabı açma girişimi, diğer müşterilere sunulmayacak kadar fazla belge talep edilmesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bu cesur bireyler, Fatma Yıldız tarafından göstermelik değil, gerçek bir takdirle tanındılar. Onlar, yeni kurulan Müşteri Eşitlik Danışma Kurulu'na hizmet vermeyi kabul ettiler
yaşadıkları deneyimlerin şirket politikalarını şekillendirmesine olanak tanıyacaklardı. Basın toplantısı, yalnızca ayrımcılık uygulamalarının büyük bir finansal kurum tarafından kabul edilmesi nedeniyle değil, aynı zamanda bu uygulamalara çözüm bulmak için yapılan somut, ölçülebilir taahhütlerle de ulusal haber oldu. Fatma Yıldız, Türkiye'de kurumsal hesap verebilirliğin yüzü haline geldi. Verdiği sözlerin yerine getirilmesi için kararlılığı, istihdam politikalarının gözden geçirilmesi, performans ölçütlerinin revize edilmesi, topluluk yatırımları programlarının hayata geçirilmesi gibi alanlarda bu taahhütlerin ne kadar ileriye gittiğini gösterdi. Şube yöneticilerinin bonusları, eşitliğe dayalı ölçütlerle geleneksel performans göstergeleriyle birleştirildi. Anonim müşteri deneyimi anketleri, demografik verilerle ayrıştırılarak farklılıklar tespit edildi. Eğitim programları, İslami sivil haklar organizasyonları ve banka düzenleyicilerinin katkılarıyla yeniden tasarlandı. Ve Her Nur Holding şubesinde, tellerin camlarında şu yazan yeni bir tabela belirdi. Tüm müşteriler saygı, onur ve adil hizmete layıktır. Biz sizi tamamıyla onurlu kıldık. İsra Suresi 70. Ayet, eğer deneyiminiz bu değerlere uygun değilse, lütfen aşağıdaki numarayı arayın. Bu numara, Fatma Yıldız'ın doğrudan ofis hattıydı. Olaydan 6 ay sonra, Fatma Yıldız tekrar günlük kıyafetler içinde ve şubelere bildirilmeden ziyaret etti. Ancak bu seferki amacı ayrımcılığı ortaya çıkarmak değildi. Kurumda kök salmaya başlayan değişiklikleri gözlemlemekti. Şehir merkezi şubesine girdiğinde, Ayla'yı şube müdürü olarak tam zamanlı atanmış buldu. Personel artık tüm müşterilere eşit ve saygılı davranıyordu. Bekleme süreleri yönetiliyordu. Kapsayıcı bir atmosfer yaratılmıştı. Ve en önemlisi, şubeye giren her müşteri onurla karşılanıyordu. Fatma Yıldız, bir cam masaya oturarak, görünmez bir müşteri gibi işlemlerini tamamlamayı bekledi. Gişede çalışan genç bir memur, onunla göz teması kurdu ve gülümsedi. "Hemen sıradaki işleme geçiyorum," dedi. "Nasıl yardımcı olabilirim?" Fatma Yıldız, bankasının verdiği hizmetten memnun, sakin bir şekilde gülümsedi. "Hesabımdan para çekmek istiyorum lütfen." Genç memur profesyonel ve saygılı bir şekilde başını eğdi. "Tabii efendim, hemen yardımcı olayım." Fatma Yıldız, evrensel insan onurunun tanınmasının hem dinen hem de insanlık açısından ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark etti. Kur'an-ı Kerim'in insanlar tek bir ümmetti. Bakara Suresi 213. Ayet, sözü, onun kurum kültürüne yerleştirdiği değerin özüydü. Adaletin, yalnızca güçlülerin değil, herkesin hakkı olduğu bir sistem kurmuştu. Ve şimdi gördüğü, bu sistemin meyve vermeye başladığıydı.